Bugünkü konumuzun merkezinde dağların zirvesine krallıklarını kurmuş, alışılmışın dışında bir medeniyet var. Urartular. Elimizdeki kaynaklardan da yararlanarak onların kent mimarisine, şehir planlamasına odaklanacağız. Amacımız şunu anlamak. Bir medeniyet elinde hiçbir hazır şablon yokken sadece coğrafyanın rehberliğinde nasıl bu kadar devasa, bu kadar karmaşık şehirler inşa edebilir? Şimdi bir an için gözünüzün önüne Pergamon, Pirine veya Milet gibi antik kentleri getirin. Ne görüyorsunuz? Aklınıza hemen ne geliyor? Izgara planlı, cetvelle çizilmiş gibi düzenli sokaklar. Her şeyin yerli yerinde oturduğu bir düzen. Peki ya size hiçbir Urartu şehrinin bir diğerine benzemediğini söylesem? Her birinin kendine özgü organik bir parmak izi olduğunu? İşte bugün bu neden sorusunun peşine düşeceğiz. Şimdi gelin bu konuyu masaya yatıralım. Bu neden sorusu aslında Urartu dehasının tam kalbinde yatıyor. Çünkü bu durum bir beceriksizlik ya da plansızlık değil, tam tersine inanılmaz bir adaptasyon yeteneğinin ve mühendislik zekasının ürünü. Çoğu medeniyet araziyi kendi planına uydurmak için adeta onunla savaşırken Urartular planlarını araziye uydurarak onunla bir nevi dans etmişler. Bu onları çağdaşlarından tamamen ayırıyor ve inanılmaz derecede özgün kılıyor. Urartu mimarisinin en temel ve en şaşırtıcı özelliği bu. Bu konuda yapılmış araştırmalar ve hazırlanan akademik yayınlar çok net. Standart bir kent planları yok. Her şehir kurulduğu arazinin bir yansıması. Yani bir Urartu şehrini anladıktan sonra tamam diğerlerini de anladım diyemiyorsun. Her seferinde yeni bir bulmacayla karşılaşıyorsun. İmparatorluk penceresinden baktığımızda bu bize biraz garip gelebilir. Hani genelde imparatorluklar güçlerini standartize ederek mesela Roma'nın yaptığı gibi her yere kendi damgalarını vurur. İşte Urartuların farkı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Onlar için güç gösterisi doğaya yenilmekte değil, onu en verimli şekilde kullanmakta yatıyordu. Belirleyici olan tek şey topografyaydı. Yerleşim için her zaman yüksek, savunması kolay, sarp kayalıkları seviyorlardı. Bu yüzden her çözüm arazinin sunduğu zorluklara ve fırsatlara göre yeniden şekilleniyordu. Van Kalesi'nin oturduğu kayayla Bastam'ın kurulduğu geçit birbirinden tamamen farklı sorunlar ve avantajlar sunuyordu. Onlar her seferinde bulundukları araziye özel bir çözüm ürettiler. Bir terzi gibi o vücuda özel kıyafet diktiler. Yaptıkları pragmatik ve gerçekten usta mühendislik eserleriydi. Üstelik bu durumu sadece bugünkü arkeolojik kalıntılardan değil, antik kaynaklardan da teyit edebiliyoruz. Tarihin en eski dünya haritalarından biri olan Babil haritası ve özellikle düşmanları olan Asurluların kabartmalarından Urartu kentlerinin mimari anlayışını teyit edebiliyoruz. Yani düşmanlarının gözünden bile. Urartu kentleri hep tepelerin üzerine kurulmuş, ulaşılması güç, neredeyse fethedilemez kaleler olarak resmediliyor. Bu tasvirler Urartu yerleşim stratejisine ilişkin çok net bilgileri ortaya seriyor ve işin ilginç yanı şu ki strateji günümüz devletlerinin kent yerleşim stratejileriyle birebir örtüşüyor. Arkeolojik veriler bize Urartu'da 4 ana kale tipinden bahsedebileceğimizi gösteriyor. Sadece zirveye kurulmuş saf bir yönetim merkezi olan tepe kaleleri var. Eteklerinde bir aşağı şehirle bütünleşmiş daha karmaşık yapıları var. Dağların sırtları gibi doğal korunaklı yerlere kurulanlar ve hayvancılıkla ilişkili olduğu düşünülen yayla yerleşmeleri var. Bu çeşitlilik bize sadece askeri alandaki dehalarını değil, devletin ne kadar karmaşık ve katmanlı bir yerleşim politikası izlediğini de gösteriyor. Yani her bir kale tipi farklı bir amaca hizmet ediyor. Sınır kontrolü, ekonomik merkez, askeri üs ya da idari başkent gibi. Bu ayrım yani elitlerin kalede yaşamını sürdürürken hayatın ise aşağıda akması çok net bir teorik çerçeve çiziyor. Bu sadece askeri bir strateji değil, aynı zamanda sosyal yapının da taşa kazınmış bir aynası. Urartu kentlerinde yukarı şehir yani sitadelle aşağı şehir arasında çok keskin neredeyse aşılmaz bir ayrım olduğunu görüyoruz. Bu ayrım ne kadar derinde derseniz fiziksel olduğu kadar sosyal olarak da çok derin. Yukarı şehir tamamen elitlere ve devlet yönetimine ait.
Saraylar, tapınaklar ve o devasa sütunlu kabul salonları olan apadanalar hepsi burada. Yani gücün sergilendiği tüm mekanlar. Hatta antik metinler halkın en kutsal dini törenler için bile bu alana girmesinin kesinlikle yasak olduğunu özellikle vurgular. Bu fiziksel bir ayrımın ötesinde katı bir sosyal hiyerarşinin mimariye yansımış hali. Ama asıl stratejik deha bu kutsal ve idari binaların hemen yanında depo ve üretim alanlarının da bu en korunaklı yerde konumlandırılmış olması. İşte bu detay gerçekten çok büyük bir stratejik görüşe dayanıyor. Ve bence dönemine göre bu açıdan akıl almaz bir şey. Peki neden böyle söyledim? Bir düşünün. En değerli üretim atölyelerini bir kalenin içine, en korunaklı yere, tapınakların ve sarayın yanına niye koydular? Hemen ilk akla gelen elbette yağmadan, çalınmasından, hırsızlıktan ya da bir saldırı anında onları korumak. Ama araştırmalar asıl sebebin çok daha kurnazca olduğunu ortaya koyuyor. Amaçları devletin sırrı niteliğindeki üretim tekniklerini korumak. Yani mesele sadece depodaki malı değil, malın nasıl yapıldığı bilgisini korumak. Yüzlerce belki de binlerce yıldır süregelen ustalığı, zanaatkarlığı korumak. Tam olarak bu. Başka toplumların bu ileri metal işleme veya seramik tekniklerini kopyalayıp ticari bir rakip haline gelmesini engellemek istediler. Bu adeta bir tür antik endüstriyel casusluk önlemi. Bu da bize devletin ne kadar organize, merkeziyetçi ve ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Yukarı şehir böyle. Peki aşağı şehirde durumlar nasıl? Aşağı şehir ise bambaşka bir dünya. Orası hayatın aktığı yer. Kazı alanlarından gelen bulgular buranın sadece yoksul halkın yaşadığı bir yer olmadığını, farklı gelir gruplarından insanların, memurların, zanaatkarların, tüccarların bir arada yaşadığını gösteriyor. Hem zenginlerin avluluk konutlarının kalıntılarına hem de mütevazi evlere rastlanmış. Mezarlıklar da bu alanda. Yani yukarı şehir devletin gücünü, erişilmezliğini ve gizemini, aşağı şehir ise toplumun canlılığı, çeşitli ve katmanlı yapısını yansıtıyor. Arkeolojik kaynaklar somut örneklerle, gerçek şehir kalıntılarıyla bu verileri bize sunuyor. Mesela başkent Tuşba, yani günümüzdeki Van Kalesi'ne bir bakalım. Tuşba 200 yıl boyunca başkentlik yapmış, bu modelin en görkemli örneği. Günümüzde Van ilinin merkezinde yer alıyor. 1344'e 200 ölçülerinde çok geniş bir sahada konumlandığını görüyor. Dolayısıyla demir çağı ile bağlantılı olarak yerleşim sahalarının kapladığı alanın oldukça büyüdüğünü görüyoruz. Anakaya üzerinde saray ve eklentileriyle kuzey-güney yönlü aşağı şehir siteleri söz konusu. 3 ana yerleşim alanı var. Yukarı siteler, Yeni Saray alanı ve kuzeyinde Van Kalesi höyüğü. Ama Tuşba'nın asıl gizemi kendisinden önce başlıyor. Kazı raporlarındaki en ilginç notlardan biri Tuşba'nın bulunduğu Vangıl Havzası'nda neredeyse hiç tarih öncesi yerleşim izi bulunmaması. Doğu Anadolu'da halen Urartu'nun çekirdek sahasında bir prehistorik yoksunluk söz konusu. Aşağıda Göbeklitepe, yukarıda Ermenistan-Gürcistan sahası ve Toroslar'da prehistorik izlere rastlanırken Van bölgesinde bu konuda biraz sıkıntı var. Yani prehistorikten ziyade erken Tuş çağı yerleşimini bile bu bölgede bulmak çok zor. Yukarıda erken Transkafkasya yani Karas kültürünün yayılış sahasını görüyoruz. Hemen aşağı iniyoruz, Ubeyd ve Uruk kültür sahasını görüyoruz. Yani çok geniş bir sahada etrafı çevreleyen bir alanda her taraf yerleşim dolu ama Van Gölü ve çevresinde bu anlamda bir ize henüz rastlanabilmiş değil. Bunun sebepleri halen tartışılıyor. İklimsel bir olay mı, çevresel bir olay mı, jeopolitik sebep mi olduğu konusunda hala hararetli tartışmalar var. Tuşba yerleşimin hemen aşağısında bulunan Van Kalesi höyüğü bu insanların nereden geldiğini yani nasıl nüfuslandığını, bu bölgedeki kendi iç gelişimlerini anlayabilmemiz açısından son derece önemli bilgiler sunuyor. Yani burada bir geleneğin uzantısı şeklinde devamlılık arz eden şekilde yerleşimlerin bulunduğu anlaşılabiliyor. Sanki Urartular kimsenin dokunmadığı boş bir tuvale kendi medeniyetlerini sıfırdan çizmiş gibi. Yani binlerce yıllık geçmiş olan bir coğrafyada adeta bakir bir alana gelip burası bizim diyerek bir başkent kurmuşlar gibi. İkinci durağımız Aenis olsun. Aenis kazıları halen devam eden bir Urartu yerleşimi. En önemli yerleşim merkezi olarak gösteriliyor.
Boyutları 1'e 1,5 kilometrelik bir alan. Başkent Tuşba'nın 32 kilometre güneydoğusunda bir kent. Aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere ikiye ayrılmış bir planı var. Ve kerpiç payandalarla desteklenmiş bir sur sistemi söz konusu. Burada yine bu mekanlardan çıkan buluntularda o bölgelerin hem dinsel hem de günlük yaşamına dair bu insanların inandıkları ya da yaşam stilleri hakkında bilgi sunan malzemeler elde edilmiş. Bir arada barış içerisinde yaşama dair önemli bilgiler var. Sosyoekonomik farklılıklara rağmen Ayanis'te şu ana kadar bir çatışma, iç karışıklığa dair herhangi biri bulunmamış. Aslında bu bilgi o dönem devlet otoritesinin ne kadar güçlü olduğunu, insanların kendi dinlerinin mekan içerisinde yaşama noktasında özgür oldukları gibi o dönemle ilgili önemli bilgiler veriyor. Ayanis en iyi korunmuş Urartu merkezlerinden biri olarak geçiyor. Ayanis bize Urartu yaşamına dair inanılmaz ipuçları veriyor. Ama Ayanis'le ilgili en çarpıcı bulgulardan biri mimarlık tarihinde yerleşik bilgileri sarsacak cinsten. Buradaki sur sisteminde bosajlı sur sistemi denen özel bir taş duvar tekniği kullanılmış. Bu sistemde taşların dış yüzeyi yastık gibi kabarık bırakılıyor. Bu veri mimarlık tarihinde bu sistemin yani bosajlı duvar uygulamasının Helenistik dönemde başladığının ifade edildiği bir noktada daha erken örneğinin Urartu'da kullanılmış olmasını göstermesi açısından çok önemli. Yani mimarlık kitapları bu tekniğin başlangıcını Yunan dünyasına tarihliyor. Ama Ayanis'teki bulgular bu teoriyi tamamen çürütüyor. Urartuların bu tekniği Helenlerden yüzyıllar önce ustalıkla kullandığını kanıtlıyor. Bu sadece bir teknik detay değil, kendi özgün estetik dillerini oluşturduklarının bir kanıtı. Ayanis'te sosyal yapıya dair ilginç bilgiler de var. Farklı sosyoekonomik grupların bir arada yaşadığı bu kentte şu ana kadar herhangi bir iç çatışma veya isyana dair bir iz rastlanmadığını belirttik. Bu durum devletin sağladığı bir sosyal uyumun göstergesi mi yoksa demir yumrukla yönetilen kimsenin sesini çıkaramadığı baskıcı bir sistemin kanıtı mı? Arkeoloji bu ikisi arasındaki farkı nasıl ayırt edebilir? İşte bu arkeolojinin en zor ama en heyecan verici sorularından biri. Elimizdeki veriler yani yangın tabakalarının, yangın izlerinin veya isyanı düşündürecek toplu mezarların olmaması ilk bakışta evet bir istikrara işaret ediyor. Ancak bu istikrarın kaynağını kesin olarak söylemek elbette güç. Belki de devlet ürettiği zenginliği tabana yayarak bir refah toplumu yaratmıştı. Ya da belki de devletin kontrol mekanizmaları, askeri ve idari gücü o kadar keskindi ki herhangi bir muhalif hareketin filizlenmesine bile izin vermiyordu. Şu anki bulgular her iki senaryoya da açık kapı bırakıyor ama şunu söylemeliyim, devletin organizasyon gücünün muazzam olduğu kesin. Şimdi rotamızı biraz değişip Ermenistan'a Teyşabani'ye gidelim. Buradaki 150 odalı devasa saray yapısı gerçekten olağanüstü. Tek bir bina içinde 150 oda. Bu bir saraydan çok bir şehir gibi. Bu sarayın planı bildiğimiz Anadolu mimari geleneğinden tamamen farklı. Kaynaklar planın doğrudan Kuzey Suriye yani Mezopotamya etkileri taşıdığını özellikle belirtiyor. Ortada geniş bir avlu ve bu avlunun etrafına kümelenmiş yüzlerce oda. Ama en etkileyici kısmı kazılarda bulunan bu devasa yapının adeta kullanım kılavuzu olan bir plan. Bu plan sayesinde sarayın zemin katındaki odaların ne için kullanıldığı detaylıca anlaşılmış. Şöyle, planda hangi bölümün ne işe yaradığını renklerle kodlanmış. Arkeologların bulgularıyla bu plan birleşince ortaya inanılmaz bir resim çıkıyor. Resimde gördüğümüz yeşil alanlar bira üretimi ve deposu, mor alanlar şarap mahzenleri, şu sarıyla gösterilen alanlar devasa tahıl ambarları, mavi alanlarsa susam yağı atölyeleri. Yani bu inanılmaz derece organize bir lojistik merkezi görünümünde. Bir saraydan çok sanki bir sanayi kompleksi gibi. Şimdi bir saniye düşünelim. Sadece şarap veya tahıl değil. Bira, susam yağı hepsi devasa ölçeklerde aynı kompleksin içinde organize edilmiş. Bu bir kraliyet sarayından çok bir lojistik merkezinin antik versiyonu gibi. Yani bu düzeyde bir organizasyon nasıl bir bürokrasi ve yönetim gerektiriyor acaba? Bu yapı bize Urartu devletinin sadece savaşan değil,
aynı zamanda üreten, depolayan ve dağıtan inanılmaz karmaşık bir ekonomik sistem olduğunu gösteriyor. Tabii bu sistemi yönetmek için okur yazar hesap bilen yüzlerce memura da ihtiyaç var. Son olarak İran'daki Bastam yerleşimine bir bakalım. Arkeolojik kaynaklar Bastam'ın bildiğimiz anlamda bir şehir olmadığını, daha çok özel bir amaca hizmet ettiğini söylüyor. Yani bir askeri üs gibi, kesinlikle. Aslında konumu da her şeyi açıklıyor. Amacı İran platosuna giden stratejik geçitleri kontrol etmek ve güneyden gelebilecek Asur sızmalarını önlemek. Buluntularda bu askeri kimliği tamamen doğruluyor. 60 at kapasiteli bir ahır, askerler için büyük bir yemekhane, değirmen ve fırınlar tespit edilmiş. Buradaki saray da muhtemelen daimi bir kraliyet konutu değil, kralın güney seferleri sırasında konakladığı bir tür ileri karakol gibi. Yani Bastam, Urartuların güney sınırındaki kılıcı ve bir koruma kalkanı. Her detayıyla bu amaca yönelik süsten arındırılmış fonksiyonel bir yapı. Bu noktada kısaca Urartu saraylarından bahsedelim. Kentlerde olduğu gibi Urartu saraylarında da standart, sabit bir plan bulunmuyor. Hatta birbirleriyle benzer yapıda tek bir saray dahi yok. En erken saray yapısı Tuşba ve Giriktepe'de. Burada da topografik yapının önemli olduğunu görüyoruz. Taht odaları, bağımsız mekanlar, depo alanları, avlu, koridorları bulunuyor ve eklemelerle büyütülmüş. Bodrum katları da olan çok katlı yapılar şeklinde yukarı şehirde bulunuyor ve su ihtiyacını sarnıçlarla gidermişler. Urartu saraylarının herhangi bir planı yok ama hemen hemen hepsinde sabit saray tapınak birlikteliği var. Her zaman ikisini birbirine yakın konumda yerleştirmişler. Burada bulunan saraydan kentlerin planı gibi Urartu saraylarında da standart bir plan olmadığını görüyoruz. Yani neredeyse birbirine benzeyen iki saray bile yok. Her kral, her yönetici kendi vizyonu ve o anki ihtiyacını taşa yansıtmış. Ama değişmeyen tek bir kural var. Saray ve tapınak her zaman ya bir arada ya da birbirine yakın. Bu, din ve devletin ayrılmaz bütünlüğünü, kralın aynı zamanda baştanrı Haldin'in yeryüzündeki temsilcisi olduğunu gösteren mimari bir imza gibi. Ayrıca Urartu mühendislerinin asıl ustalığı ayaktaki duvarlardan çok temel yataklarında gizli. Bugün o kalelere gittiğinizde temel duvarlarında o devasa yapılı oturtmak için ana kayayı nasıl bir dantel gibi işlediklerini görebiliyoruz. Yani dışarıdan bakınca rastgele merdivenler gibi görünen o kaya oymaları aslında orada bir zamanlar yükselen görkemli duvarların temelleri. Aslında biz bugün o kayalara bakarak orada bir zamanlar var olan binaların planını ve büyüklüğünü okuyabiliyoruz. Topografyayı adeta yeniden şekillendirmişler ve Urartu mimarlarının zaman içindeki gelişimini de en iyi bu duvarlardan ve temel işçiliğinden anlayabiliyoruz. Bu kronolojik gelişim çok net. İlk dönemlerde krallığın erken zamanlarında daha kaba, kerpiç tarzda az işlenmiş devasa taşlarla, duvarlarla örülürken sonraki dönemlerde örneğin Çavuştepe ve özellikle Ayanis'te yüzeyler pürüzsüzleşmiş. Birleşme yerleri kusursuz, adeta bir sanat eseri gibi işlenmiş taş blokları görüyoruz. Bu sadece teknik bir ilerleme değil, aynı zamanda bir özgüven göstergesi. Bu tam olarak estetik bir arayışın ve kendilerine olan güvenin de bir kanıtı. Biz artık sadece sağlam değil, aynı zamanda güzel yapılarda yapıyoruz demenin bir şekli. Devletin gücü ve zenginliği arttıkça mimari daha rafine, daha zarif bir hal almış. Bu doğaya hükmetmekten çok doğayla bir bütün olup onu şekillendirerek var olmanın hikayesi. Her tepe, her sarp kaya onlara bir tuval olmuş ve bu mimari onların toplum yapısını mükemmel bir şekilde özetliyor. Savunmayı her şeyin üzerinde tutan son derece pragmatik, katı bir hiyerarşiye sahipler. İnanılmaz organize ve usta mühendislerden oluşan bir medeniyet. Mimari onların adeta kimlik kartı gibi. Her bir taşı toplumlarının bir yansıması. Örneğin Urartu kralı Argişti'nin oğlu Rusa inşa ettirdiği kentler için yazıtlarında Rusa der ki kayaya dokunulmamıştı ve her yer çoraktı. Hiçbir şey orada yapılmamıştı ifadesini kullanmıştır. Bu ifade kendilerini adeta sıfırdan bir dünya yaratan tırnak içinde yaratıcılar olarak gördüklerini gösteriyor. Yaptıkları işin büyüklüğünün farkındalar. Peki
Bir medeniyetin mirası sadece inşa ettiği binalar mıdır, yoksa asıl miras o binaları inşa etmek için şekillendirdiği ve üzerine kendi damgasını vurduğu toprağı mı? Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer.